Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mum çiçeği yani hoya çiçeği yapraktan nasıl çoğaltılır ve hangi yöntemlerle köklendirilir bunu tüm noktalarıyla sizlerle paylaşacağım. Mum çiçeğini yapraktan çoğaltmak kolaydır. Sadece dikkat etmeniz gereken bazı püf noktalar var. Mum çiçeğini, yapraklarını köklendirdikten sonra nasıl bir toprak ve nasıl bir saksı seçmemiz gerektiğini de sizlerle paylaşacağım. Evet, hemen bu yöntemi göstermek istiyorum. Hoya çiçeğini yapraktan çoğaltırken dikkat etmeniz gereken iki tane önemli püf nokta var. Birinci püf nokta, hoya çiçeği kesinlikle sadece yapraktan çoğaltılmaz. Çünkü yapraktan çoğaltmak istediğiniz zaman sadece yaprağı köklendirirsiniz. Fakat kol atmaz ve bu işlem aylar sürer. İkinci önemli püf nokta, hoya çiçeğini eğer çoğaltmak istiyorsanız kesinlikle dikkat etmeniz gereken sürgünlerdeki eski çiçek sapları. Genelde hoya çiçeği, bakın bu gördüğünüz eski bir çiçek sapı, yani çiçeği döküldükten sonraki sap. Biz çoğaltmak istediğimiz zaman bu dalı kesmiyoruz. Çünkü bu sürgünlerden tekrardan çiçek dalı çıkacaktır. Eğer bu sürgünleri kesersek bir sonraki çiçek açma döneminde bu daldan çiçek açmaz. Bu yüzden lütfen bu şekilde sürgünleri olan ve eskiden çiçek dökmüş olan bu sürgünleri kesinlikle kesmeyin. Yoksa hoyanız çiçek açmaz. Eğer çoğaltmak istiyorsanız şimdi size doğru daldan nasıl köklendirme ve çoğaltılma yapılır göstereceğim. Mum çiçeğini sadece yapraktan çoğaltmak mümkün müdür? Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bunu bir saksının içerisine koyduğunuz zaman uzun süre kalır fakat köklenmez. Asıl mum çiçeğini çoğaltmak istiyorsanız uzanan dallarından kesmeniz gerekiyor. Ve mutlaka kestiğiniz dalda en az 2 tane yaprak olmalı. Yani bir tane yaprak ile kesinlikle çoğalmıyor, köklenmiyor. Hemen bakın, mum çiçeğimin ucundan kesiyorum. En ucundan kestim ve bunda 3 tane yaprak var. Ve mutlaka dal kısmının biraz uzun olması gerekiyor. Çünkü köklenme daldan başlayacak. Bu yüzden köklenmenin hızlı olmasını istiyorsanız dalı olan mum çiçeklerini kesmeniz gerekiyor. Hemen kuruyan dalı kestim ve bakın yine dalın en ucunda 2 tane yaprak var ve uzun bir gövdesi var. Hemen yine gövde kısmından kesiyorum. Uzunluk olarak 20 santim uzunluğunda bir gövde bırakıyorum. Bu da köklenme sürecini hızlandıracaktır. Yine bakın dal ucundan kesiyorum. Sizlere tavsiyem mutlaka dalı kısa olanları kesmeye çalışın. Çünkü uzun dallardan tekrardan çiçek çıkma ihtimali yüksektir. Evet, birkaç tane daha kesiyorum. Ben 4-5 tane keseceğim. Çünkü köklendirmeyi garantiye almamız gerekiyor. Bakın şu anda elimde 5 tane kesmiş olduğum mum çiçeğimin dalları var. Ve bunları nasıl köklendirebiliriz? Köklendirme yöntemi olarak birçok yöntemi deneyebilirsiniz. Ben genelde suda köklendiriyorum. Çünkü suda köklendirme bu tarz bitkilerde çok daha hızlıdır. Bunun için ihtiyacım olan bir bardak ve içerisine bol miktarda su ekliyorum. Daha sonra kesmiş olduğum mum çiçeğinin saplarını bu suyun içerisine daldıracağım. Ve böylelikle su içerisinde hızlı bir şekilde köklenecektir. Bu tarz suda köklendirme işlemi özellikle yaz aylarında hava çok sıcak olduğu için en geç bir hafta içerisinde köklenmeye başlar. Evet, şimdi bütün kesmiş olduğum dalları bu şekilde suyun içerisine koyuyorum. Bunları suyun içerisine koyduktan sonra herhangi bir gübre, hiçbir şey vermenize gerek yok. Sadece su bunun için yeterlidir. Ve daha sonra bol ışık alan bir yere konumlandırıyorum. Kopardığımız bu dalları köklendirebilmek için bu şekilde bekletiyoruz ve 2 hafta sonraki gelişimlerini sizlerle paylaşacağım.
Evet, sadece 2 hafta sonrasında dalların nasıl köklendiğini görüyorsunuz. Bu süre zarfında su bittikçe su ekledim ve bol ışık alan bir yerde bekledi. Daldan köklendirmek çok kolay. Yapmanız gereken tek şey suyun içerisine bekletmek. Bunu ne zaman toprağa ekebiliriz? Biraz daha köklenmesini bekleteceğim. Bir hafta daha beklettikten sonra bunu toprağa ekebilirsiniz. Normalde isterseniz sadece bu şekilde suyun içerisinde bile büyütebilirsiniz. Ya da torflu bir toprağa ekerek bu kesmiş olduğumuz dallarımızdan bol bol yeni hoya çiçekleri elde edebiliriz. 3 hafta sonraki köklenme durumunu sizlerle paylaşıyorum. 3 hafta geçti ve gördüğünüz üzere köklenme daha da arttı. Sadece kök çıkarmadı, aynı zamanda yeni sürgünler ve yeni yaprak çıkardı. Hemen gördüğünüz üzere bakın, yeni küçücük bir yaprak, yani yeni bir sürgün çıkarıyor. Bu da yapmış olduğumuz işlemin ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Gördüğünüz üzere sadece suya kesmiş olduğumuz sapları koyarak hızlı bir şekilde hoya çiçeğini çoğaltmış olduk. Kesinlikle bu yöntemi sizlere tavsiye ederim. Özellikle yazın bu işlem çok daha hızlı gerçekleşir. Bu işlemi ilkbahar ve sonbahar aylarında da yapabilirsiniz. Ve böylelikle bol bol hoya çiçekleri elde edebilirsiniz. Hemen diğer sapları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın, bu da aynı şekilde yeni sürgün, yani yeni bir yaprak çıkardı ve bol bol yeni kökler çıkarıyor. Beş tane dal köklendirmiştim. Sadece bir tanesi köklenmedi. Bakın bu. Bu da küçük gözenekleri çıkmaya başlıyor. Yani her zaman birkaç tane birlikte köklendirmeye çalışın. Çünkü mutlaka köklenmeyen dallar olacaktır. Gördüğünüz üzere gayet başarılı. Şimdi ben bunları nasıl ekeceğimizi sizlerle paylaşacağım. Bunun için ihtiyacımız olan özellikle torflu, suyu süzebilen, geçirgen bir toprak olması gerekiyor ve 6 delikli bir saksı tercih etmelisiniz. Kesinlikle küçük ve suyu süzebilen 6 delikli bir saksı olmalı. Torflu toprağımızı saksının içerisine koyuyorum. İçerisinde perlit, torflu toprak var ve biraz da hazır toprak var. Bunları karıştırdım. Bakın, şimdi bu köklendirdiğimiz hoya dalını içerisine ekeceğim, fakat ortasını boşaltmam gerekiyor. Bunun için toprakla biraz aldıktan sonra ortadan açıyorum. Ve şimdi köklendirdiğim hoya çiçeğimin dalını içerisine dikeceğim. Evet, yeterince toprak döküyorum. Toprağın iyice çökmesi gerekiyor ki kökler dışarı çıkmasın. Bakın, toprağın iyice oturabilmesi için bu şekilde eliniz ile hafifçe toprağa bastırın. Çünkü bu toprak torflu bir topraktır, yani hafiftir. Bu yüzden biraz bastırmanız gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra üzerine iyice su dökeceğim. Böylelikle toprak iyice alta çökecektir ve köklenme ve büyüme daha hızlı olacaktır. Bakın, biraz daha toprağa koyuyorum. Çünkü bastırdıkça daha da aşağıya iniyor. Evet, artık hazır. Yeterince toprak koydum ve şimdi ikinci saksıyı oturtuyorum. Ben bütün çiçeklerimde ikinci saksı kullanıyorum. Çünkü sulama esnasında suyun aşağı dökülmemesi için ikinci saksıyı kullanmanız gerekiyor. Ve üzerine ilk suyunu veriyorum. Su verdikçe toprak aşağıya çökecektir, oturacaktır iyice. Bu yüzden bu işlem önemli. Bakın, hemen saksı yukarıya kaldırınca altından su akıp akmadığına bakıyoruz. Yani akmıyor ve suyu biraz daha fazla vermeniz gerekiyor. Çünkü toprak tamamen ıslanması gerekiyor alta çökebilmesi için. Biraz fazla su veriyorum. Toprağın tamamen bu suyu çekmesini istiyorum. Ve şimdi saksıyı yukarı kaldırdığım zaman gördüğünüz üzere aşağıda bu şekilde fazla su birikmiş.
Evet, fazla biriken suyu döküyoruz. Çünkü toprağımız yeterince nemlendi. Artık ikinci saksıya oturtup bunu bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandıracağız. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken bol ışık alması. Hoya çiçeği ışığı çok sever. Direkt güneş değil ama bol ışık alması gerekiyor. Ve 2 haftada bir isterseniz sıvı bitki besinleri de verebilirsiniz. Böylelikle hem köklenmesini hem yeni yaprak ve sürgünler çıkarmasını da kolaylaştırmış oluruz. Evet, bunu şimdi bol ışık alan bir pencere kenarına konumlandırıyorum. Bu gördüğünüz hoya çiçeğini ben 2022 yılında, yani 4 yıl önce aynı yöntem ile sadece bir sapını toprağa ekmiştim. Ve gördüğünüz üzere şu anda birçok yeni dallar çıkardı, bol bol yaprak çıkardı ve hızlı bir şekilde büyüdü, hem de bol bol çiçek açtı. Yani bu yöntemde eğer dikkat ederseniz bütün püf noktalara, kesinlikle çok hızlı şekilde hoya çiçeği büyüyecektir. Hoya çiçeği hem bol çiçek açar hem de birçok yeni sürgünler ve yeni yapraklar çıkarır. Yapmanız gereken ayda bir kere mutlaka kanalımda sizlere bahsettiğim sıvı bitki besinlerini dönüşümlü olarak vermeniz. Çünkü evde büyüttüğünüz her çiçek mutlaka sıvı bitki besinlerine ihtiyaç duyar ve mutlaka bol ışık alan, pencereye yakın ama direkt güneş almayan bir pencere kenarına konumlandırmanız gerekiyor. Ve ara sıra yaprak altlarını kontrol ederek herhangi bir hastalık olup olmadığını da kontrol etmeniz gerekiyor ve yaprakları kanalımda anlattığım püf noktalar ile silebilirsiniz. Sizlerin de aylar içerisinde yeni ekmiş olduğunuz sürgünleriniz bu şekilde anlattığım püf noktaları ile hızlı bir şekilde büyüyecektir ve bol bol çiçek açacaktır. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini de açık konuma getirebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.